Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere aim rutini videomu çekeceğim ve aynı zamanda aim rutini videosu içerisinde movement'ı nasıl geliştirirsiniz, nasıl movement atarsınız onu göstereceğim. Videoya geçmeden like atıp abone olursanız ve desteklerseniz çok sevinirim. Uzatmadan videoya geçelim. Biliyorsunuz. Arkadaşlar ilk olarak aim rutinimle başlayacağım. Videonun sonunda da movement'la alakalı tüyolar falan bulunuyor. Aim rutinimi izlemek isteyenler izleyebilir. Eğer direkt sadece movement olarak bakıyorsanız videonun sonundaki bölüme geçebilirsiniz. Şimdiden aim rutinimize başlayalım. Öncelikle poligonda takılıyorum. Poligonda ne yaptığımı soran olursa ilk başta eğimimi ısındırmak için, elimi ısındırmak için botların ortasına geçip döne döne vuruyorum. Genel olarak sesi birazcık sıkıcıyım sizin için. Döne döne vurmaya çalışıyorum. Böyle birazcık elim ısınıyor hem. Yani çünkü yeni uyandığımda mal gibi oluyorum bazen ve bunları yaptığımda elim ısınıyor ve genel olarak şey yapıyorum. Bunu yaklaşık olarak 5-10 dakika yapıyorum. Değişkenlik gösterebiliyor bazen ama 10 dakika falan yapmaya çalışıyorum genelde. Ve ek olaraktan Aimlab ya da Kovac gibi herhangi bir program kullanmıyorum. Eğer siz de kullanmıyorsanız bu sizin için yararlı olur. Aimlab ve Kovac benim aim'ime ters geliyor şahsen. O yüzden ikisini de kullanmıyorum. Öyle. İlk yani dediğim gibi ilk olarak bunu yapıyorum. İkinci adım olarak buranın üstüne çıkıp bütün botlara bante bakmaya çalışıyorum. Bunu da yaklaşık bir 5 dakika vesaire o sürede yapıyorum. Yani bu oyun için ne işinize yarıyor? Bu botların arasına geçtiğinizde ilk adımda ben bazen sprey atıyorum. İki tarafı da geliştirmek amaçlı. Yani şöyle burst da vuruyorum. Sonra da spray de atıyorum. Ama buraya geçtiğimde full one tap atıyorum. Yani burada hem burst hem de spray'inizi geliştirirken burada da one tap'inizi geliştiriyorsunuz aynı zamanda gün için. O yüzden bu da one tap için uygun bir şey. Bunu da işte 5 ila 7 dakika arasında yapıyorum genel olarak. Aşırı fazla yapmıyorum. Üçüncü adım olarak zor botları vurmaya çalışıyorum. Klasiktir yani. Yaklaşık bunu da bir 5 defa falan yapıyorum gün içerisinde. 5 defa yaptıktan sonra salıyorum ve diğer adımıma geçiyorum. Yani genel olarak bunlar poligonda yapılabilecek zaten maksimum şeyler. Bir de sizin için ekstra olan şeyleri de göstereceğim. Bunlar genel olarak bir günde yani bir günde yaptığım şeyler. Genel olarak da bana ben de çok genel olarak dedim. Ben o sen kesersin buraları. Tabii efendim. Arkadaşlar dördüncü adım ise 100 hedef öldür. F3'e basıp 100 hedef öldür yapıyorsunuz burayı. Ve başla kısmına ya ben bunu böyle yapıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Yani alışkanlık diyebilirim. Başlaya basıp şuraya dash atıp vurmaya çalışıyorum bütün botları. Bunu da yaklaşık 150 falan yapıyorum. 150 yani 100'den sonra bir de 50'ye ayarlıyorum botları. Ondan sonra da devam ediyorum yani kısaca. Bu arada bunları yaparken movement atmayı unutmayın. AD basarak vurmayı unutmayın. Çünkü yani oyun içerisinde şey yapmıyorsunuz. Böyle durup sıkmıyorsunuz. Yani adam karşında ya yani AD yap vurmaya çalış. Emin olun hem movement'ınıza hem aim'inize katkı sağlayacaktır. Yani ben şahsen öyle düşünüyorum. Bu adımımızda 150 tane bot vurduktan sonra diğerine geçiyoruz. Tabii ki 150 bot vurmayacağım şu anda. Anladım. Bana aim'in çok işe yaramıyormuş. Kıvıramadım. Ek olarak poligonda yani son adımımı bunu her zaman yapmıyorum ama bazen yapıyorum. Bunu yaptığım zaman 7 dakika arası yapıyorum. Drone'lara burst atarak bu burst'ünüzü tamamen gerçekten geliştiren bir şey çünkü drone'lar gördüğünüz gibi iki şeyde ölüyor. Bunları 3 mermi ata vurmaya çalışırsanız oyun içinizde burst vuruşlarınızı etkileyecektir. Genel olarak da etkili yani. Şimdi ise aim rutinime şöyle daha çok movement'la alakalı ama videonun sonunda bunu yapmayacağım çünkü aim rutinim olarak bunu yapıyorum genellik olarak. Scroll'a zıplıyorum bu arada her şey başlamadan önce parkur yapıyorum. Parkurda movement ata parkur yapmaya çalışıyorum genel olarak. Şey yapmadan yani movement ata genel olarak movement'ımı geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü yeni uyandığınızda da her gün yapsanız da her gün uyandığınızda kafanız resetleniyor ve bunu yapamayabiliyorsunuz. O yüzden her gün parkur önemli. Mouse'unuzu böyle sallaya sallaya gidersiniz işte. Parkur bu arada genel olarak bitirmiyorum. Çünkü yani parkurun neresinden geliyorum? Şöyle göstereyim size. En üstü bir tık ekstraya kaçıyor. Parkuru falan buralarda bitiriyorum direkt. Çünkü buradan sonra hafif de movement değil bayıyor beni. O yüzden buradan sonra kapıyorum. Ve poligondaki tüm her şeyimiz bitti. Oyun içindeki diğer ısınma şeylerimize geçiyoruz. Tabii ki de olmazsa olmazımız ölüm kalım yani deathmatch. Poligondaki tüm her şeyim bittikten sonra DM'ye giriyorum ve DM'yi ben herhangi bir şekilde şarkılı oynamıyorum. Yani şarkılı oynadığım zaman şarkı gerçekten çok kısık oluyor. Yani oyun sesini şu an kısabilirim. Oyun sesini duyabileceğim şekilde oluyor. Çünkü bence oyun sesi etkiliyor yani. Sessiz oynadığınız zaman DM'den bence çok katkı alamıyorsunuz. Yani ben şahsen öyle düşünüyorum. O yüzden her zaman sesli oynamaya çalışıyorum. Yani ses kasıyorum. Birazcık söyleyebilirsiniz ama maalesef böyleyim. DM'yi yani genel olarak bir sabit bir sayım yok. Eğimimin ne zaman ısındığını hissedersem o zaman bırakıyorum. Yani 2-3 DM'de genellikle poligondan sonra eğimim ısınıyor tam olarak. Ondan sonra DM'yi de şey yapıyorum. Bırakıyorum 2-3 DM'den sonra. DM sadece eğiminizi değil, crosshair placement'ınızı da geliştiren bir şey. Yani nasıl göstereyim size. Mesela burada adam hangi tarafta? Mesela burada giriyor. Şurada olacağını biliyor olmuşum gibi yani. Genel olarak her açıya böyle pikleyerek çıkarsanız sizin oyun için her zaman katkı sağlayacaktır. Benim gibi yapmayın. Her açıya pikleyerek çıkın. Yani mesela şurada, buraya, böyle. Adam sağımda mesela. Nasıl bir şey yaparım mesela. Bunun gibi.
katkılı oynamaya çalışın. Yani DM'yi kazanmak için değil, genel olarak DM'den nasıl bir katkı alırım diye oynamaya çalışırsanız bu size bayağı bir etkileyeceğini düşünüyorum. Zaten katkı almaya başladığınız zaman otomatik olarak DM'yi de kazanıyorsunuz. Dediğim gibi katkı almaya başladığınız zaman, kendinizi iyi hissettiğiniz zaman DM'yi de otomatik olarak kazanıyorsunuz ve bu size daha çok buff tarzı bir şey veriyor eğiminize ve güzel oluyor. Muhtemelen sondan önceki ya da son oynadığım şeylerden biri takımın ölüm kalım savaşı. Takımın ölüm kalım savaşında genel olarak iyi oynamak istememe sebebim pistollerden kaynaklı. Çünkü ilk başta pistol oynuyorsun ve katkılı oluyor. Yani şey diyebilirsiniz, DM'de de pistol oynayabilirsin falan vesaire diyebilirsiniz ama pistol oynadığınız zaman karşısında pistol oynuyor. Gerçek bir pistol round gibi oluyor ve katkı alabiliyorsunuz. Takım ölüm kalım savaşında genel olarak neon oynuyorum. Öyle bir genel olarak sebebi yok ama hızlı koşuyor ve bütün fightlara da erken girebiliyorsunuz. Yani böyle jet gibi koşmak yerine neonla koşmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Öyle. TDM'yi DM aksine daha çok vurmaya oynuyorum bu arada. Şahsen çok umurumda olmadan yani nasıl desem bir şeyler öğrenmek yerine de tamamen vurmaya oynuyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Çünkü TDM zaten bir tık daha kaotik bir yer olduğu için kaotik yerde vurmak önemli olan zaten. O yüzden hoş bir ısınma aktivitesi diyebilirim. TDM'yi de yaklaşık 3 tane oynuyorum. Genel olarak sabit 3. Belki bazen 4'e çıkıyor ama hiç inmiyor ama minimum 3 tane oynuyorum. TDM'den sonra bir kere daha DM oynuyorum bu arada. Kesin bu da neredeyse. TDM'den sonra bir tane daha DM oynamamın sebebi tamamen şeyden kaynaklı. TDM'de birlikte Neon oynayıp vurmayı oynuyorum ya. DM'de yaptığım şeyleri de unutmayayım diye ve genel olarak son DM'de son DM'm oluyor genelde. Yani yaklaşık gündeki 3. DM'm oluyor ya da 4. belki zaman zaman. Şerif ve bazen operatör oynuyorum. Öyle bir tık daha hem eğlence hem de Şerif de bir tık daha fantezi, yani eğlence olarak oynuyorum. Ama işe yarıyor yani, genel olarak hoşuma gidiyor. Oyun oynuyorum yani sonuç olarak ve bu genel olarak hoşuma gidiyor. Bu demede dediğim gibi full Şerif ve AWP oynuyorum. Bir tık daha eğlence kısmını. Arkadaşlar aim rutinim bu kadardı. Öyle ekstra aman aman yaptığım herhangi bir ekstra bir şey yok tabii ki de. Ama herkes merak ettiği için paylaşmak istedim. Şimdi de movement'ınızı nasıl geliştirebilirsiniz? Genel olarak onlardan bahsedeceğim. O bölüme de hemen geçelim. Movement'ınızı nasıl geliştirirsiniz? Movement nasıl atmalısınızdan? İlk olarak başlıyorum. İlk olarak herkesin kafasında kurduğu bir kavram, CTRL'e basmak kötü diye bir kavram var. Ve muhtemelen ben oyunu CTRL ile bile bazen oynuyorum diyebilirim. Çünkü gerçekten CTRL bence önemli bir etken ve hem de bayağı önemli bir etken. Benim movement'ım genel olarak oyun oynarken detaylı izlediyseniz fark etmişsinizdir. Yerimde çok az duruyorum. Cross koyarken bile, yani atıyorum şu bota cross koyarken bile ben de onunla beraber hareket ediyorum. Yerinizde durarsanız ölürsünüz. Aslında oyunun kavramı bu bence. Yerinize durmamanız gerekiyor ve yerinizde durmazsanız ve full AD adamları vurmaya denerseniz etkiyi fark edeceksiniz. Zamanla alışabileceğiniz bir şey. Çünkü bazen yerinize durabilirsiniz ya da hareket ederseniz adamı vuramayabilirsiniz. Hareket ettiğinizden kaynaklı adamı vuramıyor olarak düşünebilirsiniz. Ama bunu zamanla oturttuğunuz zaman bunu gerçekten çok iyi yapmaya başlayacaksınız ve farkı göreceksiniz. Ki siz yerinize durmadığınız zaman karşıdan gelen adam da sizi hareketli bir şekilde göreceği için o da sizi vuramayacak. Genel olarak da bunu fark edersiniz umarım. Trap atan oyunculara karşı. Çünkü bazı oyuncular, ya buraya biraz örnek koyarız. Ben sen koyarsın. Baktığın yerde diye bir kol geldi arkadan. Orada diye. Aynen öyle. Ve bunu duyması imkansız. İyisin oğlum, iyisin. Dalga geçiyor, dalga. Yani Poppy Swing ya da Poppy Swing'in yarısı böyle çıkanlar var genel olarak. Onlara karşı counter, eğer şöyle başlarsanız, şimdi botlar üzerinden örnek vereceğim. Botlar hareket ederken arkasından sıkarsanız muhtemelen zaten bunun amacı arkasından sıkın diye. Muhtemelen vuramayacaksınız. Benim Gentleman maçında Mini'ye yaptığım bir movement var ki ben bunu her zaman yapıyorum. Sadece ona karşı bir özel ya da dalga geçmek amaçlı bir şey değildi. Aynen aynen.
Adamlar poppy swing atarken adam buraya atıyor ya. Ben de onunla beraber poppy swing atıyorum. Yani o da aynı şekilde yani şey hissediyor. O ilk başta poppy swing atarken plage'in bende olacağını düşünüyor ama ben de onu atarak o kafasında şey var. Durmalıyım. Durup vurmaya çalışacak sizi ve muhtemelen vuramayacak. Siz daha avantajlı bir ihtimal geçeceksiniz. Eğer ki pozisyondan pozisyon değişebilir. Bu önemli bir şey. Adam sola giderken size sağa doğru pümüsümü atarsanız muhtemelen o sizin vurması bayağı zorlaşacak ve bunu deneyebilirsiniz. Gerçekten etkili bir taktik. Bunu da zamanla alışabileceğiniz bir şey. Çünkü oyun içinde hemen adam poppy swing atarken ben de swing atmalıyım diyemeyebilirsiniz. Yani genel olarak öyle ve bu bölümün başına dediğim gibi çok uzun bir bölüm olmayacak. Çünkü gerçekten movement atmak bence basit bir şey. Ama önemli olan da basit şeyleri iyi yapabilmek. Gerçekten bu arada. Anlattığım şeyler basit gibi görünüyor ama bunu gerçekten oyun içinde yapamayan çok insan ve çok e-sporcu bile var bence. Gerçekten öyle. CTRL basmak ve CTRL basarken AD yapmak bu oyundaki önemli şeylerden biri. AD yani CTRL AD yani CTRL D CTRL A CTRL D CTRL A full böyle basa basa adamları vurmak gerçekten önemli. Bunu yaparken bunu ben yaklaşık neredeyse bir buçuk yıldır hatta belki 2,5 yıldır movement'ım bu şekilde ki zamanla da gelişmeye devam ediyor. Böyle yaparak gerçekten iyi seviyelere gelebilirsiniz. Bayağı etkili genel olarak ve movement'ta bence her zaman aim'den daha üstün olacak oyunda. Çünkü tamamen movement oyunu olduğunu düşünüyorum. Movement'ınızı geliştirerek ve aim'iniz de tabii ki geliştireceksiniz bunu yaparken ama aim'iniz orta seviyede, movement'ınız yüksek seviyede olsa bile gerçekten iyi yerlere gelebileceksiniz ve ya bunu muhtemelen görürsünüz ki aim rutininiz de varsa ve aim'inize de güveniyorsanız ve movement'ınız da güzel şekilde olursa gerçekten çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Bu dediğim CTRL A, CTRL D, CTRL A, CTRL D şeyinizi nasıl geliştirebilirsiniz derseniz karşıyı durdurabilirsiniz. Yana gat yapmış tamam bunu durdurabilirsiniz. İlk başta geliştirmek amaçlı ne yapabilirsiniz? Ortada başlayacaksınız kısaca. Sol tarafta CTRL A, sağ tarafta CTRL D. Sol tarafta CTRL A, sağ tarafta CTRL D. Yapa muhtemelen bu momentunuzu geliştirebilirsiniz. Bayağı katısı olacağını düşünüyorum izleyen herkese. Böyle geliştirebilirsiniz. Her zaman teker teker vurmak zorunda değilsiniz. Bazen sağa çıkarsanız 2-3 kişi vurursunuz. Ki 2-3 kişi vurursunuz demek istediğim mesela sağa gittiniz ya sağdaki adama vurduktan sonra CTRL D yaptınız. Kalktınız hemen counter movement atın. Çünkü CTRL D yaptığınız zaman adam sizi kafanıza getirecek cross'u. Ama siz CTRL D yaptığında yine yer değiştirmek zorunda kalacak. Bu oyundaki en önemli şeylerden biri. Sizi ölümsüz hale bile getirebilir yani gerçekten oyun içerisinde. Önemli. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım video sizin için katkılı olmuştur. Umarım hepinizin evin ve movement'ı gelişir diyorum. Ama gelişeceğini düşünüyorum çünkü gerçekten önemli şeyler söyledim. Basit ama önemli şeyler söyledim. Özellikle movement konusunda. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bu videonun yorumlarına yorum atıp sonuna çekilişe katıldım yazarsanız da chatten bir kişiye 2500 yani o civarlar bir VP hediye ederim. 2000 kaç oldu var bilmiyorum ama o civarlar VP hediye ederim. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Dikkat edin.